Akay'layız. Biraz bekleyelim Onur Akay. Arkadaşlar Tabii. geldiler. Bu arada çok şık görünüyorsun. Başındakini çok beğendim, renklerini. Teşekkür ederim Bilal abicim. Cumartesi günü 30 Ağustos tarihiyle program yapamadık ama Evet. bir cumartesi akşamı buluşamadık. Bilal Özcan TV'nin değerli izleyicileriyle. Bugün kısmetmiş, bugüne nasip oldu. Doğru, bugüne kısmetmiş. Evet. Arkadaşlar biraz daha katılsınlar. Hemen başlayalım. Evet, Ay Yıldız merhaba, Ege merhaba, Çiğdem, Aslan Argun selam. Dostlar geliyorlar. Evet. Evet, dostlar geliyorlar. Sevgili Onur Akay bugün konuğum arkadaşlar. Onurcuğum nasılsın? İyi misin? Her şeyden Teşekkür ederim. 2 gündür yoğun bir sahne vardı Bilal abi. Biraz yorgunluk var ama çok iyiyim. Teşekkür ederim programa geldiğin için. Güzel kardeşim. Rica ederim. Ben de çok mutlu oluyorum. Sizin güzide izleyicilerinizle buluşmaktan dolayı sonsuz mutluluk içindeyim. Canım benim, sağ olasın. Gündem de oldukça dolu ve bu arada senin de özel duyumların, özel haberlerin var. Her zamanki gibi evet. Son derece magazin konusunda bilgili, donanımlı bir arkadaşsın ve kaynakların da her zaman söylerim son derece sağlam. Sevgili Onur Akay, Mehmet Ali Erbil'le başlayalım istersen. Mehmet Ali Erbil evlendi biliyorsun. Son 2 yıldır bir kavga, bir barış. Gülseren'le, sevgilisiyle sonunda evlendi. Sen ne diyorsun? Arada bayağı bir yaş farkı var. 68'e 26. Evet. Erbil 68 yaşında, sevgilisi de 26 yaşında. Ne diyorsun bu evlilikle ilgili? Mehmet Ali Erbil artık bundan sonra yalnız yaşamayayım, bir hayat arkadaşım olsun dedi demek ki. Yani bu yaştan sonra artık herhalde bulamayacağını da düşünüyor. Çünkü Gülseren Hanım'la birlikteyken Gülseren Hanım'ı çok kez aldattı. Hem de benim çok yakın tanıdığım bir kızla. Gülseren Ceylan'ı, şimdi evlendiği kadını çok aldattı diyorsun, öyle mi? Tabii zaten Gülseren Hanım da o kızla tanışıyor. Aldattığı kızla. Evet. Mehmet Ali Erbil tamam çapkın birisi ama şimdi Gülseren Ceylan'ı da sevdi ki evlendi. Bu kadar 5 kez başından nikah geçmiş, bu hepsinden boşanmış bir insan. Yani bu bir cesaret işi. Hem de 68 yaşında tekrar gencecik bir kızla evlenmeye çalışması, evlenmesi büyük bir cesaret değil mi? Yine aldatır mı diyorsun sen? Yani her şey olabilir ama Gülseren Hanım ona daha öncesinde yani bu evlilik önce bayağı emek verdi. Evet. Bazı açıklamalar da yaptı Bilal abicim biliyorsunuz basında. Yani ifşa etti Mehmet Ali Erbil'in bazı şeylerini. Bazı yaramazlıklarını. Evet. Yaptığı yanlışları. Evet. Yine de yani ben senden bir şey istiyorum dedi. Zaten benim hayatımı artık garantiye almak zorundasın dedi. Evet. Mehmet Ali Erbil de ona bir ev verdi. Artık beraber yaşayalım dedi. Ben de artık bu yaştan sonra yalnız kalmayayım. Bir dakika. Bunu ilk defa duyuyoruz. Sevgili Onur Akay ilk kez bir şey açıklıyor. Bu evlilik 3 gün evvel yaşandı ve nikah gerçekleşti, evlendiler. Ondan sonra hiçbir gazeteci böyle bir haberi ortaya çıkarmadı. Onur Akay seni kutluyorum. Mehmet Ali Erbil bu aradaki yaş farkından dolayı kızın hayatı garanti olsun diye mi? Yani işte sokacak kendisine bir şey olursa ondan sonra 42 yaş var arada. Bir ev hediye. Evet. Evet. Evlerinden birini yaklaşık 20 milyona yakın değerdeki bir evi. Şu anda da getirdiği kira o evin 66.667 lira. 66.000 lira kira getiren bir ev. 66.667 lira lirasına kuruşuna kadar
Onur Evet. Akay öğrenmiş bu evi ve Gülseren Ceylan zaten onunla beraberken ben çok iyi hatırlıyorum. Televizyonda bizim programımıza da gelmişti. Söylemezsem olmaza konuk olmuştu. Evet, evet, evet. Ve orada da Mehmet Ali Erbil'den bir garanti istediğini söylüyordu. Bir ev istediğini söylüyordu. Tabii. Bekarken istedi bunu. Demek ki evlenirken de bastırdı. Peki bu sözleşme yaptılar, yapmadılar, evlilik sözleşmesi. Herkes bir şey söylüyor. O konuda bir şey biliyor musun? Evet, evlilik sözleşmesi yapıldı. Bunun dışında boşansalar bile zaten e, 3-4 ay sonra böyle bir şey duyulabilir. Nafaka ve tazminat bile alamayacak. Öyle bir sözleşme de yapıldı. Öyle mi? Evet, Hiçbir evet, nafaka alamayacak diğer eşleri gibi. Mehmet Ali Erbil'in nafakadan dili yanmış, ağzı yanmış. Benden fazla nafaka ödeyen yok. Hala nafaka ödüyorum diyordu. Doğru. O zaman sözleşme maddesine onu koydurdu. Ha? Nafaka talep Koydurmuş. Evet, evet. Başka da bir şey de alamayacak. Yani bu iyi bir işte, evet. Bu kadar. bir ev. Mutlu olsunlar inşallah. Mehmet Ali Erbil çok severim. Mutlu olmaya layık biri bence. Tabii, tabii. Mehmet Ali Erbil hepimizin Çok sevdiği iyi bir bir... oyuncu. Ona herkes şovmen der. Mesela Okan Bayülgen'e de öyle derler. Evet, Aslında onlar çok iyi bir oyuncu. doğru söylüyorsun. Mehmet Ali Erbil de çok yetenekli bir oyuncu. Okan Bayülgen de zaten tiyatro Evet. onun yaptığı bir iş. Peki Yani basın mesela onlara şovmen yazmamalı. Onlar gerçekten günümüzün özel oyuncuları. Bir daha yerlere doldurulmayacak. evet. Aynı zamanda Mehmet Ali Erbil şu anda balayında eşiyle birlikte Marmaris'e Evet. gittiler. Marmaris'e ilk defa gidiyor Gülseren Ceylan. Biliyorsun o gurbetçi, Almanya'da büyümüş bir kız. Mehmet Ali Erbil'le Evet, evet. sosyal medyada tanışınca Mehmet Ali onu çağırıyor, gel diyor. Öyle geliyor İstanbul'a 2 sene evvel. Marmaris'i ilk defa görüyor ve videoda da söylüyor. Ya diyor ben bayıldım diyor. Burası ne kadar güzel. Şimdiye kadar gördüğüm yerler hepsinden güzel diyor Marmaris için. Ve orada balayındalar. Bu arada şunu da öğrendik. Gülseren Ceylan annesi Mehmet Ali Erbil'le beraber olduğu için 2 yıldır kızının telefonlarına çıkmıyormuş biliyor musun? 2 yıldır babası da konuşmuyormuş. Ve e, annem çok gaddar davrandı diyor. Evlendim diyor hala benimle konuşmuyor diyor. Ya evlendim diyor. Bundan ötesi var mı diyor işte diyor. Kızın evlendi diyor. Enteresan yani. Anne baba Mehmet Ali'yi kabul Ben etmiyor. ikisini de tanıyorum Bilal abi. Gülsen'i de tanıyorum. Bir de Nevide Çiçek vardı. Evet. Çok savaş verdiler ikisi de. İkisi de reklam peşinde Mehmet Ali Erbil'e yaklaştı. Yani ünlü olmayı çok seven kız bunlar. Evet. Peki sence ama şimdi evlendi artık kız Gülseren Ceylan. Yani Mehmet Ali de Evet. tamam Gülseren Ceylan emek verdi. Mehmet Ali Erbil de ne isterse yaptı. Yani ona iyi bakıyor Gülseren. iyi bakıyor. Mesela Nevide Çiçek bakamadı. Evet. Nevide Çiçek'i hatırlar mısınız? Ben duyurmuştum. Hatırlamaz mıyım? Senin haberlerinden biliyorum. Evet. Hatırlıyorum tabii. O O ona öyle bakamadı. O daha çok reklamı düşünüyordu. Ama Gülseren Mehmet Ali Erbil'e çok iyi baktı. Mehmet Ali Erbil de sevdi. Kavgalar yaşandı, bazı sorunlar oldu. Fakat sonuçta böyle bir anlaşma yoluna gittiler. Mehmet Ali Erbil de yani artık yalnız yaşamayayım herhalde dedi. Bu yaşta yani. Bir yalnızlık kötü bir şey ya Bilal abi. öyle tabii de Mehmet Ali Erbil'in çocukları falan da var ama yani onu yalnız bırakmazlardı. Demek ki çocuklarına falan da mı çok güvenmedi, çok güvenmiyor. Yani onlarla da mı arası çok iyi değil. Ama geldi Bu bütün nikaha, ailesine çok iyi bakar. nikaha geldiler hepsi çocuklarının değil mi? Tabii Mehmet Ali Erbil hepsine res çekti. Eğer gelmezseniz dedikodu çıkar dedi. Hepsi mecburen geldi. Çünkü hepsine çok iyi bakıyor. Oğluna da kızlarına da iyi bakıyor değil mi? Tabii tabii. Herkese, bütün eşlerine yani aileyi çok seven bir insan.
Aileye çok. Evet, değerli izleyenler, sevgili Onur Akay'la beraberiz ve Mehmet Ali Erbil'i konuştuk. Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu gerçeğini oynayacakları dizide sevgili mi olacaklar, yoksa Kenan İmirzalıoğlu yaş farkından dolayı senaryoda baba olarak mı göreceğiz, Afra Saraçoğlu'nun babası olarak mı göreceğiz? Onur Akay'a da soracağım bunu ve onun da düşüncesini, onun da bildiklerini öğreneceğiz. Onur Akay bu arada Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili de bazı gerçekleri anlatacak arkadaşlar. Ama ondan önce Hande Erçel'le Hakan Sabancı olayını senle biz konuşamadık galiba, değil mi? Yayın yaptığımız süre içinde onlar ayrılmamışlardı herhalde. Geçen cumartesi yapamadık yayın. Evet. Dolayısıyla kamuoyunu çok meşgul eden bir konu ve ayrılık gerçekleştikten sonra da kadınlar Hakan Sabancı'nın peşine takıldılar. 40 bin yeni Instagram takipçisi oldu. Çoğu kadın Hakan Sabancı'nın. Ne diyorsun bu konuda? Eskiden de öyleydi Bilal abi. İşte Sabancı ailesinin. O zaman da Hacı Sabancı vardı, hatırlarsınız. Hacı Sabancı abi, evet. Evet. Bekarlık zamanı söylüyorsun. Tekneyle bebeğe gelirlerdi. Gelecekler, rezervasyon yaptırmışlar. Bunu duyan bizim ünlü isimler, mankenler, çok ünlü isim ama. Şimdi bazılarının isimlerini vermeyeceğim. Gündüzden hazırlanırlar. Allah Allah. Bebekte Luka diye, evet. Luka, Ben evet, birkaçına şahidim. evet, Luka var. Bebekte, köşede. Gündüzden hazırlanıyorlar yani. Hacı Sabancı'ya kendimizi gösterelim diye. Allah Allah. Allah Allah. İsimler var aralarında. Çok bayağı ünlü hem de. Bunlar şarkıcılar, mankenler, değil mi? Evet. Bildik isimler, tanınmış isimler. He? Evet. Bugün Tanınmış. sahnelerde gördüğümüz çok ünlü isimler galiba bunlar, değil mi? Tabii. Yani hazırlık yapıyorlar beni görsün diye. Beni görsün, belki benle çıkmak ister. Değil mi? Hacı Sabancı'nın Tabii. sevgilisi olurum. O zaman Hakan daha küçüktü. He? Daha 18-19. Tabii. O zaman Hacı Sabancı'nın dönemiydi. Evet, Hacı Sabancı'nın hızlı dönemiydi. Hacı Sabancı Evet. ama Zaten çok hızlı bir dönem yaşamış ki çocuk da çıktı. Hacı Sabancı, evet. Hakan Sabancı onun yerini aldı. Peki bir aldatma iddiası falan konuşuldu, bugün gündeme geldi ama Hakan Sabancı'ya sordular. Ece Erken sordu. Hakan Sabancı'ya telefonla, bu aldatma iddiası doğru mu diye. Hakan Sabancı'da öyle bir şey yok dedi. Yani bu konularda konuşmak istemiyorum ama aldatma doğru değil dedi. Sen ne diyorsun? Yani Hande Erçel ile Hacı Sabancı'nın ayrılması konusunda evlilik beklentisinden başka Hande Erçel'in başka bir sebep olabilir mi Onur Akay? Ayrılmalarının tek sebebi evlilik beklentisi çok yüksekti. O bir sebeple. Fakat Bilal abicim Hacı Sabancı diyorum, Hakan Sabancı Hande Erçel gibi güzel, bir daha bulamayacağı bir kızı aldattı. Aldattı diyorsun sen de. Evet. Sen de aynı şeyi söylüyorsun. Peki kim olduğunu biliyor musun? Kimle aldattığını biliyor musun? Hiç ünlü biri değil. Normal böyle yine tekneyle gidiyor kendisi yokken. İşte nereden aldıysa kızı öyle aldatıyor. Bunu da çok yakın birinden duyuyor. Yani aslında nasıl biliyor musunuz Bilal abicim? Ayrılmaları için ona bunu bildiriyorlar. Yani Hande Erçel'e mesaj atarak bak böyle oldu diye bildiriyorlar. Onların mutluluğunu istemeyen birisi o zaman. Çok fazla hem de, evet. Evet, mutluluğunu istemeyen birisi.
o zaman. Bu konuda çeşitli iddialar vardı. Ayrılık iddiasını bugün Hakan Sabancı yalanlamıştı ancak Onur Akay da Ayrılık iddiasını mı yalanladı? hayır pardon, ihanet iddiasını yalanlamış. İhanet. Evet. Evet. Hayır doğru. Onur Akay da ihanetin doğru olduğunu söyledi ve evlilik beklentisinin de bir sebep olduğunu ama ihanetin bir ayrılık sebebi olduğunu söylüyor Onur Akay. Hande Erçel bugün arkadaşı oyuncu... Yani bardaktan taşan son damla oldu Bilal abicim. Bardaktan taşan son ama yani böyle bir şey peki Hande Erçel'in kulağına o zaman üflediler değil mi? Yani zaten arkadaş çevreleri evet. bu piyasanın içinde yani kişiler ama ünlü değil, Hande Erçel gibi ünlü değil ama Hande Erçel'e bilerek atıyorlar bunu yani. Hande Erçel bıraksın peşini diye. Bıraksın peşini diye. Anladım. Hande Erçel bugün de Hande Erçel kolay bırak da Hande Erçel de evlilik bekliyor. Belki istediği olursa ama aile arzu etmiyor. İstediği olursa dönebilir. İkisi birbirini sevdi. Sevdi ikisi birbirine. Aşık oldular. Değil mi? Evet ama bu nasıl aşk yani? Bu ne sevgi, bu ne ızdırap. Öyle. Doğru söylüyorsun. Hande Erçel bugün sevilen oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın annesinin cenaze törenine de katıldı. Ve evet. taşına sarıldı, başsağlığı diledi. İlk defa 3 yıl aradan sonra ilk kez Kerem Bürsin'le bu cenaze töreninde karşılaştılar. Ama birbirlerinin yüzüne bakmadılar. 3 yıl önce ayrılmışlardı. Eski sevgilisi Kerem Bürsin'le karşılaştı. Selamlaşmadılar da. Kameralar onları takip etti. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Yani birbirinizi çok seviyorsunuz. Dolu dolu bir aşk yaşıyorsunuz 2,5 sene. Sonra ayrılıyorsunuz ve karşılaştığınız zaman birbirinizin yüzüne bakmıyorsunuz. Yan yana geldikleri halde yani birbirlerine yakın geçtikleri halde. İnsanlar Hande Erçel acaba Kerem Bürsin'e döner mi diye düşünürken bunun hiçbir zaman gerçek olmayacağını da bugün gördük. Ne diyorsun? Evet. Orada bir kişinin annesi vefat etmişti sanırım değil mi Bilal abi? Nilperi Şahinkaya'nın annesi vefat etmişti. Evet. Cem Yılmaz Zaten o konuda çok hassas. çok değil mi? Kendi Evet. de Ben kaybettiği bir sözünü okumuştum, ağlamıştım ya. Başa çıkabildim mi bilmiyorum. Bu geçti diyebildiğim bir şey değil. Bu yüzmeyi öğrendiğiniz bir deniz ve ben hala o denizdeyim. Onunla yeniden kavuşacağım güne kadar yüzüyorum. Çok güzel. Çok güzel, evet. Annesi için demişti Hande Erçel. Evet. Annesinin kaybından sonra çok kötü günler yaşamıştı. Bugünkü cenaze töreni Cem Yılmaz, Halit Ergenç, Uras Kaygılaroğlu onlar da oradalar ve dizi dünyasından pek çok isim de Nilperi Şahinkaya'yı yalnız bırakmadılar. Allah rahmet eylesin. Amin. Diyecek çok fazla bir şey yok. Sevgili Onur Akay'ın bir başka özel haberi de var arkadaşlar. Çok büyük ilgi çekeceğine inanıyorum. Çok genç, çok güzel bir oyuncu. Yıldızı yeni parlayan bir oyuncu. Bu kız aslında çocukluk çağından beri dizilerde 6 yaşında kameraların karşısına geçti. Evet. Ve şimdi 20 yaşında. Onunla ilgili çok çarpıcı bir aldatılma hikayesi var. Onu biraz sonra konuşalım. Bu özel haber. Hiçbir yerde dinleyemezsiniz. Hiçbir yerde okumadınız. Onur Akay'ın haberi. Onu biraz sonra konuşalım. Onurcuğum, dün akşam seninle sohbet ederken bu taciz meseleleri son günlerde tacizcilerin ifşa konularını
telefonda öyle üzerinden kısa geçerken seninle bugünkü gündemle ilgili dedin ki Bilal abi çok çarpıcı bir şey var. Bak sen de hatırlayacaksın dedin. Ve Esra Ersoy, Esra Ceyda kardeşler, Ciciş kardeşi olarak anılan isimlerle ilgili, onlardan biriyle ilgili, Esra Ersoy ile ilgili bir gerçeği hatırlattın bana. 13 yaşında bir erkek çocuğuna taciz, Evet, cinsel istismar uyguladığı için son 3 senedir hapiste ve daha da yatacak. evet. Bu konuyu sen haber de yapmıştın. Çok ilginç bir konu değil mi? Çok çarpıcı bir konu değil mi? Ünlü bir Yani böyle bir demek şey ki yapmış. bayanlarda da oluyor böyle bir şey. Nasıl? Pardon. Demek ki bayanlarda da oluyor. Bir tek erkekler tacizde bulunmuyor. Evet. Değil mi? Nasıl olmuştu bu olay? Şöyle, Bodrum'da Esra Ersoy Ceyda ile kardeşiyle evde kavga ediyorlar. Yasaklı madde kullanıyor Esra. Kardeşi de ya bundan şu anda da yapmasaydın bunu her dakika bununla iç içesin filan diye bir kavga ediyorlar. O da fırlıyor çıkıyor evden. Cep telefonuna bakıyor. Cep telefonunun şarjı bitmek üzere. Kendi ifadesinden. Aynı bloktaki bir başka kapıyı çalıyor. İşte bu çocuk açıyor. Bu diyor ki şarj var mı diyor sizin evde diyor. Şarjım bitiyor. Var diyor çocuk. Ondan sonra bu eve girebilir miyim diyor. Giriyor eve. Halbuki çocuk diyor ki bu ifadesi Esra Ersoy'un. Halbuki çocuk diyor ki kapıyı çaldı diyor. Sevgilim beni kovalıyor. Çok sert bir insan. Beni de öldürür, seni de öldürür. Bırak içeri gireyim diye içeri giriyor. Çocuğun evine giriyor. Çocuk böyle anlatıyor. Ondan sonra eve girdikten sonra da evde de yasaklı maddeyi çekiyor. Hemen banyoya gidip kardeşinin müsaade etmediği, kendi evinde yapamadığını ve kafası iyi bir şekilde salona geliyor. Çocuğa diyor ki sen ne yakışıklıymışsın. Çocuğun şortunu indirmeye çalışıyor ve ondan sonra da yatak odasına götürüyor çocuğu zorla. Aradan bir müddet geçtikten sonra kapı açılıyor. Çocuğun annesi anahtarıyla kendi evi tabii. İçeriye giriyor. Yanında bir kadın arkadaşıyla ve çığlık çığlığa. Çocuğun annesi sen kimsin? Benim oğlumla ne yapıyorsun filan diye. Ve yargılanıyor. 10 yıl hapis cezası alıyor. Evet, evet. Ne ağır bir olay. Ne yani sapıkça bir davranış değil mi? Yani böyle Tabii Bilal abicim. Zaten biraz önce konuştuğumuz konu vardı. Hacı Sabancı'ya da e, ilginç videolar atardı biliyorsunuz. bu kadın. Evet. Evet, evet. Beni de ayda bir arardı böyle ayda bir kere. İntihar ettim. Beni yazar mısın? Allah İntihar ettin mi nasıl arıyorsun? Allah. Allah Üç Allah. dört kere falan intihar ettim diye beni aramıştır. Ya bu nasıl bir kafadır ya? Nasıl bir kafadır ya? Yani bu iki kardeş çok büyük rezaletler çıkardılar. E, Tabii, çok ve şimdi de içeride Bakırköy'deki kadın tutuk evinde cezasını çekiyor. Daha evet, 7 senesi daha var. evet, evet. Ama Yazık yani çok yanlışlıklar yaptılar. Bir tek bunlar değil, daha neler neler. daha neler değil mi? Ne rezaletler. Ne rezalet. Tabii, Ünlüler dünyasında ne yazık ki hoş olmayan olaylar da yaşanıyor ve şimdi de başına tabii. gelen bu olayları ifşa ediyorlar. Bizim de böyle bir büyük bir rezalet olmuştu diye bunu hatırlatmamız aslında Zaten onlar ne işle uğraşıyor ben onu da bilmiyorum. Ünlü olmaları bile çok yanlış bir şey. Neden ünlüler onu da bilmiyorum. ya bunlar ilk çıktıklarında model olarak filan fotoğraflar filan tanıtımlarda filan öyle katılıyorlardı. Resimler çekiliyordu. Dergilerde filan yayınlanıyordu.
Sonra çalışmadan para kazanmanın yolunu buldular. Ve öyle Aslında de çok da zeki ikisi Bilal abicim. çok Ben bir programa katıldım onlarla. O kadar da böyle zeki, fevkalade konuşan kızlar. Hiç alakası yok tabii. İşte bazen de böyle şeyler işte demek ki işte o kullandıkları maddelerle ilgili olabilir. ya, yasaklı madde. Bu çok kötü bir şey tabii. Evet, Değil mi? evet, Evet. tabii. Ee, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan konusunu ve Afra Saraçoğlu e, yeni dizi konusunu biraz sonra konuşacağız arkadaşlar. Yazıyorsunuz alttan, devamlı yazıyorsunuz. Evet, Hadise, evet. Hadise Paris'ten fotoğraf paylaştı. Hadise, hatırlarsın, geçtiğimiz bundan bir ay kadar önce biz robot değiliz diyerek ağlayarak Evet, bir videosu yayınlanmıştı Hadise'nin. Çok çalışıyorum. İşte biz robot değiliz. Sinirleri darmadağın olmuştu. Ve bu yazda e, çeşitli yerlerde konserler verdi. E, Çok yoruldum. Biraz mola dedi geçtiğimiz günlerde. Ve en son Paris sokaklarında üzerinde puantiyeli bir elbiseyle gezerken, ama elbise de yani düğünlerde falan giyilecek kadar böyle gösterişli bir elbise ama çok rüküş bulundu. Ne diyorsun? Hadise dinlenmeyi hak etti mi? Dinlenmek için Paris'e mi gidilir? bence dinlenmeyi hak etti tabii. Hadise e, bayağı çok çalışkan bir kız. Evet. Yaptıkları da olay oluyor. E, tamam dansında böyle biraz daha kıvrak olması lazım, spor yapması lazım, sesi için şan eğitimi lazım ama ben çok çalışkan buluyorum yine Çalışkan de. çalışkan buluyorsun ama bu söylediklerin o kadar önemli ki, yani sesi için şan eğitimi alması şart. Çok önemli. Hiç onlara bakmıyor. Ajda Pekkan'a örnek almaları lazım. Ajda Pekkan vücudunun sporu gibi iki tane kastan oluşan ses teline de her an şan dersi alarak spor yaptırıyor. İşte sesin de sporu lazım. Sesine de bakması, sesin de sporu lazım. Ve abla sen nasıl yurt dışında büyüdün diye mesela bir yorum var o fotoğrafın altına. Ya orada kimse sokaklarda böyle düğüne gider gibi gezmiyor. Yani Hadise süslenmiş, makyaj yapmış, son derece şık bir şekilde Paris sokaklarında dolaşıyor. Ya yorulan, dinlenmek isteyen, tatil yapmak isteyen insan eşofmanlarını çeker. Ne bileyim, Tabii, tabii. değil mi? Yani her fırsatta kendilerini sosyal medyadan göstermeye çalışan insanlar vücutlarını dinlendirdiklerini Evet, düşünüyorlar. hadisede bu çok fazla var Bilal abi, çok Çok, fazla. evet. Ee, Hadise olayı da böyle sevgili Onur Akay. Seda Zaten bir kere hadise çıkarmasa ismi gibi rahat edemiyor. edemez. 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 Yeni bir hadise çıkarması çok yakındır. Sevgili Onur Akay, e, ya benim aklıma da, ya bizler de çok aslında biraz fenayız ya. Bak şimdi hadise çıkarmasa rahat edemiyor dedin ya. Paris'e kimle gitti Evet, sorusu geldi aklıma. Acaba Paris'e hangi erkekle gitmiştir sorusu geldi. İnan Kırdemir var. O bunun muydu, Hande'nin miydi, modacısı? Yani yanlarında stil danışmanı taşıyorlar. E, Ve sanki onunla her yere gidiyormuş gibi bir etki yaratıyorlar. Sosyal medyada onu gösteriyorlar. Stil danışmanı. Onlar da genellikle hoş erkekler oluyor. Bu stil danışmanları. evet. Ama Zararsız, zararsız oluyor. E, Şimdi onunla yurt dışındayım, onunla seyahatteyim etkisi bırakmak için onu da gösteriyorlar ama o gerçekte bir başkası vardır diyor insan ya. Yani o kadar gidip oralara gidip o kadar uzun süre kalıp da yalnız yapmaz bu seyahati diye düşünüyorsun. yok yok. Zaten mutlaka yakalanır. Hadise zaten kendi kendine magazine yakalatmayı da çok sever. Sever değil mi? Sever. Evet. Doğru. Mutlaka biri vardır, yeni biri. Genç bir çocuk vardır.
yakında ya gömleğinden anlarız, işte ya bir fotoğrafını. Masada yalnız oturuyormuş gibi fotoğraf paylaşıyor ama gömleğini de gösteriyor Evet, yanındaki erkeğin. evet, evet. Gömleğini de Yakında gösteriyor. anlarız Bilal abicim. Kim oldu? Hadise sen çok yaşa ya. Hadise. Sen olmasan biz ne yaparız ya? Biz nasıl haber yaparız Hadise? Onur Akay'ın çok çarpıcı haberi arkadaşlar. Ya ben bu kızın ismini söyleyeceğim Onur müsaade edersen. İsmini söyleyeceğim. Tabii, Diğer erkeği söylemeyelim. He? Ne diyorsun? Sen anlat. Haberi sen tabii. anlat. Ben sustum haberi sen Yok anlat. yok, siz söyleyin. He? Söyle. Söyleyin Bilal abicim. Peki. Su Burcu Yazgı Evet. Coşkun. Su Burcu Yazgı Coşkun. Genç ve başarılı bir oyuncu kendisi. Yıldızı parlayan, pırıl pırıl parlayan, yan rollerdeydi, konuk oyuncuydu derken başrollere yükseldi. Ve Bir Gece Masalı'nda Masalında. iki dönem izledik kendisini. Burak Deniz'le birlikte. Ve Burak Deniz'le sevgili oldukları iddia edildi. Burak Deniz Evet. yakışıklı erkek kızlar tarafından Allah şaşırtmasın beni. Kızlar tarafından beğenilen bir oyuncu olduğu için Su Burcu Yazgı Coşkun'la çıkarken bir başka sevgilisi daha olduğu iddia ediliyordu. Ve hayranları ya Su Burcu Yazgı sevgilisi mi değil mi Bilal Bey ne olur söyle filan diye de bana da çok yazdılar. Onur Akay'a da çok yazdılar. Neyse bundan sonrasını Onur Akay anlatsın. Zaten Burak Deniz'in de kirpikleri çok güzeldir. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiştir. Evet. İşte Su Burcu Yazgı Burak'a aşık oluyor Bilal abicim. Aşık oluyor. Bir gece Zaten bana binlerce mesaj geldi. Aynı Afra ile Mert gibi o dizide işte kimyaları tutuyor. Çok işte öpüşme sahneleri sanırım çok evet. özel. Evet. Var, herkes aşk var diyor. Fakat Evet. Burak'ın başka sevgilisi var. Var. Ama Evet. kız Burak'a aşık. Bu kız Burak'a aşık. Evet. Evet. Sonra sevgilisinden ayrılınca böyle biraz ilgi duyar gibi olmuş Burak kendisine ama işte Burak'ı başka biriyle yakalayınca kız da bırakıyor. Böylelikle kapanıyor. Evet. Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Akay'ın haberine göre sevgilisi Burak Deniz'i bir başkasıyla yakalıyor. Evet. Başkasıyla yakalıyor ve o ilişkinin finali de öyle gerçekleşiyor. O zaman 18-19 yaşlarındaydı. Dizi başladığı zaman 17-18 yaşındaydı. Şimdi 20 yaşında Tabii. Su Burcu Yazgı Evet. Coşkun. 20 yaşında. Evet. Bu 2000'le yakaladığını biliyor muyuz? Su Burcu Yazgı Coşkun'un Burak Deniz'i. Ünlü bir isim değil Bilal abicim. Ünlü bir isim değil. Evet. Yani tabii bu sektörün yakışıklı, gösterişli ve başarılı, çok da iyi oyuncudur Burak Deniz. Ben Evet. oyunculuğunu çok beğenirim. E, Başarılı, yakışıklı, karizmatik oyuncularından biri ve böyle erkekleri genç kızlar, genç kadınlar rahat bırakmıyorlar. Genç kadınlar, Tabii. orta yaşlı kadınlardan da onları ısrarla takip edenler var. Çok ünlü oyunculardan da beraber oldukları var. Mesela Serenay Sarıkaya ile defalarca yazıldı, çizildi. Hem Adana'da Evet. e, film çekerken Şahmeran, Dizide oynamışlardı değil Şahmeran mi dizisi, Şahmaran? evet, Adana'da çekerken hem sonra İstanbul'a geldiğinde Serenay Sarıkaya'nın evinin bir üst sokağında mesela gazeteci arkadaşlar Burak Deniz'i görmüşlerdi, mikrofonu uzatmışlardı. Ne geziyorsunuz burada diye, hatırlıyor musun? Kışın, Hatırlıyorum. bir kış. Evet. Serenay Sarıkaya ile ilişkisinin bir kanıtı da orasıydı. O şeydi, Tabii. o röportajdı. Ve Ama bizim Serenay da az değil yani. Herkesi davet eder.
Serenay Sarıkaya da çok başarılı bir isim tabii sektörde. Çok ama herkesi eve davet ediyor. Böyle bir oturalım sohbet edelim diyor. Dikkat çeken bir kadın tabii. Güzel de bir kadın. Yani kimisi beğenmiyor falan ama hatları kendisine iyi bakıyor. Senin bildiğin bir başka bir şey daha var galiba. Anlatmak için yerinde duramıyorsun galiba Serenay Sarıkaya ile ilgili. Serenay Sarıkaya ile ilgili. Bir ara Mert Ramazan Demir'i de davet etti de Mert gitmedi. Bunu aslında ilk kez söylüyorum. İlk kez söylüyorsun. Onlar zaten Mert'le beraber Şahmaran setinde. İşte aynı diziydi. Evet. İki sezon birlikte çalıştılar. Ama o zaman Burak Deniz'le Serenay sette yakınlardı birbirlerine. O yüzden Mert tabii ki. Şimdi Mert Ramazan Demir gitmeyince Ramazan'ı attı, Mert Demir'i aldı. Mert Demir aldı diyorsun değil mi? Evet. Ama Mert o zaman Afra'ya çok aşıktı. Mümkün değil zaten. Tabii. Peki sevgili Onur Akay, ne diyorsun Afra Saraçoğlu'nun Kenan İmirzalıoğlu'yla Abi dizisinde sevgili mi olacaklar sence? Aralarındaki yaş farkı 24 yaş fark var. Yoksa baba kız olarak mı onları senaryoda göreceğiz? Yok, baba kız olmaz. Aslında dedesi rolünde olsa 10 sene sonra dede rolünde oynayacak, daha da iyi olur ama. Yani Afra 1 yaşındayken Kenan İmirzalıoğlu deli yüreği çekiyordu. Bilal abicim hiç Çok oluyor mu böyle? Tamam, gerçek hayatta evet gençlere bakan büyük erkekler oluyor, ilişkiler yaşanıyor. İşte Mehmet Ali Erbil'le sevgilisi gibi. Evet. Dizide de olabilir tabii ama şimdi Kenan İmirzalıoğlu gibi artık yeni nesil Kenan İmirzalıoğlu, bunlar tabii bir başka değerli. Yani onlardan kaç tane var? Kenan, Kıvanç, yani işte sayabiliriz. Evet, Çağatay'ı da sok oraya. Çağatay Ulusoy tabii, o da var. Şey de var, Burak Özçivit. Burak Özçivit var. Ondan sonra Arnavut güzeliyle evlenen neydi? Epeydir onu göremiyoruz dizilerde. Arkadaşlar yazarlar şimdi. 2 tane de çok güzel çocukları oldu. Evet. Evet. Şimdi ben de çıkaramadım. Yani yine de böyle başarılı genç nesildeki Tolga Sayışman, Tolga, evet, Ayşe Gök yazdı, Aysel Eliyeva yazdı. Hepsi yazıyor. Evet. Hepsi yakaladı. Bravo. Doğru, o da var. Evda Gün. Tıpkı Bes modundan zaten. Aysel Eliyeva, evet. Tolga. Yani onlar hep aynı dönem. Çağatay biraz sonra. Aynen. Çağatay 2008'de Bes modun. Kenan İmirzalıoğlu 2001 miydi? 2001'di sanırım. Kıvanç 2002. Evet. Neyse Bilal abicim, başarılı, çok değerli oyuncularımız. Hepsi de kendine çok yatırım yaptı, eğitim aldılar, oyunculukları çok ilerledi. Ama işte bilmiyorum, ben Afra Saraçoğlu'nu yakıştıramadım. Yani o geminin gene yaptığı bir yanlışlık. Evet. Her zaman yaptığı gibi. Kenan İmirzalıoğlu 7 yıl sonra setlere döndü ve Kenan İmirzalıoğlu'na aslında başka partnerler de düşünüldü. Afra kabul etmezse diye. Afra kabul etmedi. Ben sizin canlı yayınınızda söyledim zaten kabul etmediğini. Bunu tekrar konuşalım. Evet, Onur Akay daha önce bizim katıldığı benim canlı yayınımda 1,5 ay kadar önce, 1,5 ay kadar önce Afra Saraçoğlu'na Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerliğinin teklif edildiğini ama Afra'nın kabul etmediğini söylemişti. Bu ne zaman olmuştu? Bu Go İstanbul filmi çekilmeden evvel ya da çekilirken, ta o zamana dayanıyor Onur Akay'ın bu tespiti, bu bilgisi ve söylemişti bize. Sonraki süreci anlatsana Allah aşkına. Sonra tekrar
düşündüler, başka kişilere baktılar. Afra'nın olmasını OGM, işte Kenan'ın da yeni nesile Afra'nın şimdi çok büyük hayranları var. Evet. Kenan'ı da şimdi artık bazı projeler tutmuyor Bilal abicim. Afra gibi bir lokomotif lazım. Afra gibi Kolay değil. Afra gibi bir lokum lazım. Lokomotif Lokum, lazım. aynen. Ne Lokomotif lokumuydu? lazım. Antep. Lokum lazım. Yurt dışından bizi Antep izleyenler için fıstığı diyelim biz. yurt dışından bizi izleyenler için Turkish Delight. Turkish Delight. Afra Saraçoğlu Turkish Delight. Tabii ki yapımcı da Afra'nın milyonlar tarafından yurt dışında Türkiye'de çok sevildiğini biliyor ve oraya ne koysa Afra Saraçoğlu'na ne çekse Tabii. insanların ekran karşısına oturup seyredeceklerini çok iyi biliyorlar. Ama aynı şey 7 yıldır ekranda olmamasına rağmen Kenan İmirzalıoğlu için geçerli değil. Kenan İmirzalıoğlu'nu Türkiye'de orta seviyede ya da işte Beren Saat'le bile çeksen tutmama ihtimali çok fazla. Yine de çok fazla. Çok yüksek. Evet. Çok yüksek. Tutmama ihtimali. Ama Afra garanti değil mi? Tabii. Tabii. Afra kabul etmedi ama zaten kendisi de açıklama yaptı. Bu sezonda ben dizide olmayacağım dedi. Yani bir televizyondaki diziden bahsetti. Evet. Basına açıkladı. Sonra tabii işte OGM düşündü, ne yapsak? 3,5 milyon haftada verilince. Haftada Afra'da. evet. Evet. Önce 2,5 milyon civarı bir teklifte bulunmuşlar diye duydum ben. Afra zaten ben demiş Amerika'ya gideceğim. 2 ay babamların yanında kaldım demiş. Öyleydi. Evet ve bu sene çalışmak istemiyorum demiş. O parayı reddetmiş. Ama sonra tabii çok düşünüyor yapımcı da. Nasıl kanalla beraber kafa kafaya veriyorlar. Bu diziyi nasıl %100 tuttururuz diye. Israrla şeyi de yolladılar biliyorsun. Afra'nın menajeriyle Neslişah en yakın arkadaşı da gitti. Afra'yla bu konuyu da konuşmaya Asos'a. Onlar da ısrarcı olmuşlar. Ve senin bildiğin başka bir ayrıntı daha var. Yapımcı kendisi gidip Asos'a, Afra'ya imza attırıyor değil mi? Akçay'da imza attı. Akçay'da. Evet. Akçay'da. Evet. Yani geçtiğimiz hafta. Zaten Afra buradaydı. Normalde Bilal abicim ben de 30 Ağustos işte dün 31 Ağustos Buradaydı. hep sahne programları yaptım. Biraz da böyle yorgunum. İnsanlar da inşallah kusura bakmaz. Estağfurullah, estağfurullah. Buradaydı dediği Onur Akay şu anda Akçay'da. Afra Saraçoğlu'nun komşusu. Çok yakın oturuyorlar biliyorsunuz. Yani Akçay'daydı Afra Saraçoğlu. Onur Büyükatam yapımcısı oraya yanına gitti. Değil mi? Evet, evet. Evet. İmzayı atıyor. Afra'nın 31 Ağustos'ta İstanbul'da olacağını biliyor herkes. Ben de öyle biliyordum. Mert de ona göre hazırlık yapmış sanırım. Ben anlattım ya, sürprizler var Bilal abicim. Anlat. Ama Afra 30 Ağustos'ta İstanbul'a gitmiş. 30 Ağustos'ta gidiyor İstanbul'a. Evet. Eskiden mesela yapımcılar Türkan Şoray'ın ayağına giderlerdi. Sözleşme imzalatmaya. Fatma Giri'nin ayağına giderlerdi. Filiz Akın'a giderlerdi. Eski Yeşilçam zamanı. Çok büyük oyuncuydu onlar o zaman. Senede 11-12 tane film çekerlerdi. Hepsi kapalı gişe oynardı. Çok değerli oyunculara bu kadar yakınlık gösterilirdi. Şimdi Afra Saraçoğlu da aynı kategoriye girdi. Akçay İstanbul'a 4,5-5 saat. Yapımcı bunu göze alıyor. Gidiyor oraya kızın ayağına. Yeter ki benimle çalışsın diyor değil mi? Tabii. Bu bir değer Afra ama çok mütevazı. Mert de çok değerli bir çocuk. Afra da çok değerli bir insan. İkisinin de yüreği çok güzel. İşte ben barıştıklarını da duyurdum biliyorsunuz. Evet. Asos'ta Mert geldi. Fakat Afra işte birdenbire böyle sürpriz yapmış.
Hep Mert mi yapacak? Bir de Afra sürpriz yapmış. İstanbul'a erken gitmiş. İstanbul'a erken gitti. Ben de Pardon, Mert, sahnedeyim, sonradan öğrendim. anladım. Şeyi kaçırdım. Mert Asos'a mı geldi dedin şimdi? Yok, daha evvel geldiğini söyledin. Daha evvel. Yo, önce deprem olduğu hafta. Evet. Evet, o zaman gelmişti. Evet. Peki İstanbul'da bir buluşma olacak mı Afra ile Mert'in? İşte Bilal abicim, Afra erkenden gidince bazı böyle olmaması gereken şeylerle karşılaşıyor. Bir dakika. Arkadaşlar, beğen sayısı çok az. Lütfen rica ediyorum. Eğer yayınımızı beğeniyorsanız lütfen beğendiğinizi gösterin, likelayın lütfen. Çünkü bu bizim yayınlarımızın daha güçlü olması için önemli. Abone olmayan dostlar abone olarak izlerlerse daha da memnun oluruz. Abone olursanız, katkıda bulunursanız kanalımıza daha iyi, daha coşkulu, daha sizlerin hoşuna gidecek yayınlar yapma ihtimali fazla olur. Daha güçlü oluruz çünkü. Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyorum ve yorumlarınızla da bize katkıda bulunun. YouTube kanalımıza yapacağınız yorumlarla da katkıda bulunun lütfen. Evet, sevgili Onur Akay, Türkiye'de magazin dünyasının, ben 48 yıllık magazin gazetecisiyim biliyorsunuz arkadaşlar. Pek çok partnerle çalıştım, pek çok gazeteci dostla çalıştım. Onur Akay onların içinde benim için çok önemli, çok ayrıcalığı olan bir insan. Çok teşekkür ederim Hem Bilal insan abicim. olarak. Sen de Türkiye'nin en usta, en değerli gazetecilerinden Sağ ol, birisin. sağ ol güzel Benim için çok önemlisin, çok başka bir yerdesin. sağ ol. Çok Bir de yüreğin herkesten çok bambaşka. sağ ol canım benim. Senin güzelliğin. Şunu söylemek istiyorum. Onur Akay hem bana söylediği şekilde kendisinin de yüreği öyle. Hem çok beyefendi bir insan, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Hem de çok araştırıyor, çok araştırmacı. Haber kaynakları da hepsi çok sağlam insanlar ve e, gazetelerde çalışanların, magazin servislerinde çalışan gazetecilerin ulaşamadığı bilgilere ulaşıyor. Ve Onur Akay'ı dinlemek bana da zevk veriyor. Evet Onur Akay'cığım, Mert Ramazan Demir'i... İşte Bilal abicim, ben hep duyurdum 23 Eylül diye, Evet, ekranlardan söyledim, magazin programlarından, çok yere yazılarımda, canlı yayınlarımızda sizinle. Ne kadar güzel olacaktı yani. Her şey dört dörtlük olacaktı ama işte etraf çok kötü. 23 Eylül'de düğün Yani olacak diye Mert'le söylemiş. Afra'nın etrafındaki insanlar, özellikle Mert'in, Afra'nın da etrafındaki insanların değişmesi şart. Evet. Eee 23 Eylül'de Farkındalar. 23 Eylül'de Normalde evlilik planlarıydı. Bundan tabii geçtiğimiz sene Aralık ayında bu kararı aldılar. geçtiğimiz sene Aralık ayında, Tabii ben de TV8'den duyurdum. evet. I need translation isteyen arkadaşlar var da translation yayın bittikten sonra çeviriler yüklenecek. Evet. Peki Onur Akay, demin bir şey söylüyordun. Bana da diyorlar ki şimdi yazıyorlar. Merak etmeyin arkadaşlar. Sevgili Onur Akay bildiklerini bu yayında anlatacak. Merak etmeyin. Yani şimdi Diyorlar beni de yanlış anlamasınlar. Ben yok. Mert'i de çok seviyorum. Gerçekten. Evet. Çok değerli. Başarıları daim olsun ömür boyu. O da işte artık etrafından kaynaklanan şeylerden oluyor ben. Ben bundan eminim artık. Ee, işte yine bir şey yaşandı Bilal abicim. Ne yaşandıysa artık yani bu iş zaten Afra biraz zamana bırakalım falan diyordu. Barışmışlardı. Heyecanla gittiğinden eminim. Erken bile gitmiş. Ama artık bitti. Bitmiş yani. Bana öyle söyledi. Bitmez. Bitmez sevgili Onur Akay. Bitti mi diyorsun? Bitmiş.
Ya bitmez onların sevgisi, onların ilişkisi. Şimdi ben kız tarafıyım, sen erkek tarafı mısın Bilal abicim? Yani yok, ben hem Afra'yı da tabii seviyorum. Senin gibi hem Tabii Mert'i de ya, çok. seviyorum da Sen ne destek oldun onlara, ikisine. beraber ikimiz de beraber destek olduk ama yani onların sevgisi, sevdası, aşkı o kadar büyük ki e, ben zannetmiyorum. Barışırlar mı diyorsun? Ben zannetmiyorum ya. Barışırlar. Yok yok yok. Bir 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 Bitti. bir şey, bir gelişme mi yaşandı acaba? Şok bir gelişme mi yaşandı? Vallahi işte biraz böyle fazla gözyaşları, nasıl anlatayım? Yani şimdi her şeyi detaylı anlatamıyorum tabii. Tahmin ediyorum. Ee, yani artık Afram yok denildi bana bir kişi tarafından. İşte anlıyorsunuzdur. Artık Afram yok mu denildi? Evet. Ya Afra Saraçoğlu kendisi söyledi. Ben artık bu aşkı noktaladım dedi. Açıkça söylüyorum. Bana kendisi söyledi. Öyle mi? Evet. Burası da kayıyor. Evet. Ne zaman söyledi bunu? Bugün dün daha yani bugün yazdım sabah 10 saat önce falan paylaştım zaten Instagram'dan. Bilal Özcan'ın programında da detayları açıklayacağımı bildirdim. Ben onu okumadım. Söylediler bana. Onur Akay bir şey yazdı Bilal abi diye. Okuyacaktım, unuttum. Evet, evet, E, evet. 18'de sizin programınızda detayları söyleyeceğim dedim. İkisi de tabii ki orada da belirttim. İnşallah artık kariyerlerinde ikisinin de hayatına yeni kişiler çıkabilir. Ne diyelim şimdi tam detayları böyle vermek de gereksiz. İkisi de başarılı oyuncumuz. Bir şey görmüştür kız diyorlar. Bak burada yazıyorlar alt yazıda. Acaba Afra Artık Saraçoğlu bir şey mi gördü? Pardon efendim. çoktan terk etti diyor biri. Evet, daha önce de yaşandı. Fakat barıştılar. Yani burada mı barıştılar? Çanakkale'de. Çanakkale'de barıştılar. Yani Afra Saraçoğlu bir şey mi gördü diyorsun Onur Akay? Onun için mi bitirdi? Evet, bir şeyler olmuş Bilal abicim. Çok detay vermeyelim. Sevgili Onur Akay İkisinin de böyle projeleri var. İkisi de evet, başarılı olsun inşallah. Hayatlarına da güzel kişiler çıksın. Ne yapalım? Artık Afram değil de Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan Demir her zaman yine konuşuruz. konuşuruz. Evet. Ben bunun biteceğine inanmıyorum. Sana inanıyorum. Senin bu Acaba belli bir süre sonra canlı yayında bir cumartesi akşamı barıştılar diye gelir miyim diyorsunuz? ya inşallah, inşallah benim ümidim o İnşallah. şekilde. Benim ümidim o şekilde. Yani Keşke. bu enerji bitemez ya. Bu kadar çok insanın Bilmiyorum ama bu seferki ben biraz farklı gördüm. öyle mi? Evet. Afra kesin mi konuştu seninle? Baya baya kesin. Anladım. Belki de Gözyaşları falan. bu işi kabul etmesinin nedenlerinden biri de bu belki de. Kendisini tamamen iyice işe vermek. Zaten Mert aslında hiç Bilal abicim kötü bir çocuk değil. Etrafı yanlış. etrafı yanlış. Aysel OGM yapmış olabilir mi yine diye soruyorsun ama OGM ne yapacak yani? OGM yeni işe başlıyor. Sevgilin olması mı demiştir diyorsun Aysel. Yok, alakası yok. Yok. O önceden de. Daha O dizi önce bile başlamadı. aynı projedeyken o zaman zararı vardı ilişkinin olmasının. Şimdi bir zararı olmaz ki. Yani o Mert kadar ağlamadı, Afra ağlıyordu. Ya Mert'i bilemiyorum tabii. Belki o da yani ne yaşadı bilmiyorum ama Afra ne zaman ağladı? işte bu konuyu konuştuk da Bilal abicim. Ama yapma Allah aşkına. Şimdi ben de ağlayacağım ya. Afra bunu seninle ağlayarak mı konuştu? Evet. Çok ağlamaklı, çok. Yani ona sürprizler hazırlandı. O da sürpriz yapıp erken gitmiş. Afra sürpriz yapıp İstanbul'a erken gidince görmemesi gereken bir şey mi gördü acaba?
Yani Tabii ki. ve Afra'ya sen bunu sorduğunda telefonla seninle ağlamakla konuştu. E, Demek ki sürpriz için o da heyecanlıydı. O da bazı Sürpriz. O da kendince erken gitmiş. O sürprizi duydu mu bilmiyorum. Belki de duymuştur. Bizi de izliyorlar, takip ediyor. Ama duydu mu bilmiyorum. O konuyu hiç konuşmadık. Hani benim anlattığım sürprizde. evet. Hazırladığı bir oda vardı ya Mert'in. Evet, bir sinema odası hazırlamıştı. Evet, 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 evet. Evet. Onu biliyor mu? Onu hiç konuşmadık o konuyu. Fakat işte böyle bir şey yaşandı. Artık ikisini de Evet, inşallah e, yeni projelerine yani nasıl söyleyeyim kariyerlerine odaklanmalarını diledim. Hayırlısı olsun dedim. Daha çok gençsiniz dedim. Yani ne diyeyim Bilal abicim başka diyebilecek bir şey var mı? diyecek bir şey yok tabii. Kararı onlar verecek sonuçta ama Tabii. burada Mert'i de suçlamak doğru olmaz. Yok Mert'i suçlamıyorum ben etrafını suçluyorum. Evet, Etrafındaki yanlış insanları. etrafındaki yanlış insanları ben de Şimdi suçluyorum. buradan bazı şeyleri tam derin anlatsam işte sorunlar olur. Bayağı sorunlar olur bana karşı. Evet. Abi lütfen tam anlatsın. Herkes rahatlasın bir diyorlar ama daha nasıl tam anlatsın ki işte arkadaşlar. Bazı şeyler de hukuken sorunlu olabilir. Tabii, Bazı şeyleri tabii, açık açık konuşamayız. Hukuken bağlıyız, kurallara bağlıyız, ilkelere bağlıyız. Dolayısıyla her şeyi herkes hakkında rahat rahat ifade edemezsiniz. tabii. Sorumluluklarımız var, yayıncılık sorumluluğu var. Anlaşılır bir şekilde söylemeye çalıştı Onur Akay. Afra görmemesi gereken bir şeyi gördü ve ilişkiyi Ama Mert'in de suçu yok, etrafının suçu diyorum. Onu da bilsinler evet, izleyicilerimiz. Mert Ramazan Demir'in etrafı zaten çocuğu her zaman başka türlü motive ediyordu. Yani onu her Çok. zaman yoldan çıkarıyorlardı. Bir rahat Ben bunu bıraksalar Afra'ya da söylüyorum ama Afra da işte artık dayanamıyor herhalde. Yani biraz bakalım biraz ayrı kalsınlar. Bakarsınız yapamazlar. Yine bir cumartesi akşamı barıştılar diye gelirmişim bile abiciğim. İnşallah. inşallah ya. İnşallah. Sevgili Onur Akay çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığın Ben için. teşekkür ederim. Herkese sevgiler gönderiyorum. Biraz yorgundum. 2 günün çok yoğun bir sahne programıydı Bilal abicim. Belli oluyor yorgun. 30 Ağustos ve dün de çok yoğunduk. Bazı böyle değerli kişiler, hatta beni anons nasıl ettiler size açık söyledim Bilal abicim. Burada söylemeyelim tabii de. Aha, evet, 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 Sonra evet. akşamında fasıl var. Sabah kadar süren burada değerli sanatçı dostlarımızın e, muhabbetleri, fasılları. Ben de hadi yazının son günü dedim. Öyle geçirdik. Anladım. Güzel bir Zafer Bayramı kutladık. E, Herkesin de Zafer Bayramı kutlu olsun. Yeni geçtik. Cumartesi yayında olmadığım için bugün kutlayayım. E, Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Tabii şimdi çok üzülenler olmuştur. Onları çok seviyorlar Olmaz, biliyorum. olmaz mı? Olmaz. Tahmin ediyorum. Artık zamana bırakalım. İnşallah her şey yoluna girer diyeyim yine de. Evet. İnşallah senin dediğin gibi olsun Bilal abiciğim. İnşallah. İnşallah canım benim. Çok teşekkür ediyorum sevgili Onur Akay. Ben teşekkür ediyorum. Sağ, Hoşçakalın. sağ ol. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Değerli izleyenler, değerli takipçiler, bir yayın daha sonuna geldik. Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.